Ben Vesile Özyurt, uzman estetisyen, kalıcı makyaj uzmanıyım. Güzellik sektöründe kalıcı makyaj, bölgesel incelme, cilt bakımı, kirpik lifting, kaş laminasyonu tarzında uzmanlık alanlarımız var. Son 10 yıldır kalıcı makyaj, özellikle kalıcı makyaj çok popüler ülkemizde. Aslında bundan 20 yıl kadar önce ülkemizde vardı ama bu kadar popüler değildi. Çalışan bayanlar genellikle daha çok tercih ediyorlar ama tabii ki çalışmayan bayanlar da tercih ediyorlar. Onlar için de büyük bir kolaylık. Zamandan tasarruf hani bir kere zaten. Yaz aylarında hani denize giriyoruz, havuza giriyoruz. Tabii ki tatilden önce yaptırmamız gerekiyor bu işlemleri. Çünkü iyileşme evresi vesaire olduğu için. Kalıcı makyaj tek kullanımlık steril iğneler yardımıyla cildimizin hemen üst tabakasının altına pigment yerleştirme işlemidir. Tam olarak dövme gibi değil ama kozmetik dövme de diyebiliriz buna. Çünkü dövme kadar uzun ömürlü bir pigment değildir kullanılan pigmentler. 1-2 yıl kalıcılığı vardır bu işlemlerin, kalıcı makyajda kullanılan pigmentlerin. Kalıcı makyaj kaş tasarımında kullanıyoruz, göz kapağında kullanıyoruz, dip liner, eyeliner, baby liner tarzında, dudak renklendirme, dudak gençleştirmede kullanıyoruz ve aynı zamanda BB Glow adını verdiğimiz tüm yüzde renk eşitlemede kullanılabiliyor. Kişi zaten görüntüsünden memnun olmadığı için, yani kaşının ya da işte gözünün işte kirpiği seyrek olabiliyor, kaşı seyrek oluyor ya da bir hastalık dolayısıyla farklı bir görünüm bozukluğu olabiliyor. Özellikle dudaklarda mesela uçuk çıkardıktan sonra pigment kayıpları oluyor dudaklarımızda ve morarmalar olabiliyor dudaklarımızda vesaire gibi. Kişi geldiğinde ilk etapta cilt analizi yapıyoruz burada. Cilt analizini yaptıktan sonra ön çizimi gerçekleştiriyoruz. Altın oranla ön çizim gerçekleştiriyoruz. Daha sonra anestezi kremiyle uyuşturuyoruz. Kişi hiçbir şekilde ağrı veya sızı hissetmiyor. Daha sonra kişinin de onayını aldıktan sonra işleme başlıyoruz. Her kişinin anatomik bir yapısı vardır. Bu bizim yüzümüz için de geçerlidir. Herkesin kulağı, alnı, kaşı, burnu, yani çenesi, yani herkesin yüz şekli farklıdır. O yüzden altın oran kişiye özel ölçüm yapılarak alınır ve herkesin kaşı aynı olmamalıdır. Zaten biz buraya gelen kişilerin kaşlarında hani çok fazla oynama yapmıyoruz. Doğallığa yakın bir şekilde altın oran çıkarıyoruz ve en doğal görünümle buradan mutlu bir şekilde gönderiyoruz. Artık günümüzde bayanlarımız doğallığa önem verdikleri için biz de kalıcı makyaj yaparken bunu ön plana çıkarmaya çalışıyoruz. Bizim zaten kalıcı makyajdaki asıl amacımız sizin doğal güzelliğinizi açığa çıkaracak vuruşları, vurguları yapmak. Dip liner mesela kirpik dibimize kirpik sıklaştırma olarak da adlandırıyorum ben bunu. Kirpikleri seyrek olanların gözlerini daha açığa çıkartan bir uygulama dip liner. Kirpik başlangıcından kirpik bitişine kadar yapılan bir uygulamadır ve bu doğal bir görünüm sağlar. Eyeliner veya baby liner yapıldığı zaman, kuyruk görünümü olduğu zaman biraz daha doğaldan uzaklaşılmış oluyor. Yine dudak renklendirmede de yine doğallık dediğimiz gibi asıl amacımız aslında bizim sağlık. Sağlıklı güzellik ve doğal güzellik bizim için ön planda oluyor. Biraz önce de bahsettiğim gibi atıyorum uçuk çıkardınız. Yıllardır HIV virüsü vücudunuzda var. Uçuk çıkarıyorsunuz sürekli. Bu da zamanla dudak kenarlarınızda pigment kayıplarına ve şekil bozukluklarına sebebiyet veriyor. Veya renk değişimleri işte oluyor. Bunu gidermek için de dudak gençleştirme adını verdiğimiz dudak renklendirme uygulamamız var. Bunu yapıyoruz. Bu da yine kişinin cilt alt tonuna uygun olarak renk seçiliyor ve ona göre yapılıyor. Çok görüyorum ben mesela, yani hangi rengi seçerseniz onu işte yapabiliriz dudağınıza tarzında reklamlar görüyorum. Bu çok yanlış. Yani sizin dudağınıza, sizin cildinize uymayan bir boyayı dudağın altına, derinin altına gönderdiğimiz zaman farklı bir sonuç alabilirsiniz. Tamam, ilk yaptığınızda size çok güzel gözükebilir ama birkaç ay sonra atıyorum dudaklarınızda morarma görebilirsiniz. Neden? Bilinçsiz yapılan işlemler kötü sonuçlar doğurur. Yani o yüzden hani bu konuda uzman seçimi çok önemli.
Eğer uzmanınızı araştırarak ve düzgün seçerseniz yapılacak işlemleri de önceden size anlatmasını rica ederseniz, bir ön görüşme talep ederseniz daha sağlıklı bir işlem yaptırmış olursunuz. Çünkü yüzünüze yaptırdığınız bu işlem kalıcı, adı üzerinde kalıcı makyaj. Yani hemen sildiremezsiniz bunu. Yani silme işlemi de yapıyoruz biz. Burada da yapıyoruz silme işlemi. Ama bu çok meşakkatli bir süreç. Buna herkes dayanamayabilir. Yani psikolojik anlamda güzelleşeceğim derken kendinize zarar vermeyin. Kalıcı makyajda kullanılan malzemeler çok önemlidir. Hani merdiven altında yapılan pigmentler var. Bunlar daha sonra cildinizde renk değişikliğine sebebiyet veriyor. Atıyorum, kaşlarınız kızıllaşabilir, mavileşebilir, grileşebilir. Grileşmesi biraz normal ama mavileşmesi, bordolaşması, yani kırmızılaşması normal değil. Bu demek oluyor ki size mürekkeple, yani dövme boyasıyla işlem yapılmış demektir. Ama biz burada onu yapmıyoruz. Her kullandığımız ürünü ben kendim özellikle seçerek, araştırarak, yani bu işin uzmanı, üreticisi kimse, en kalitelisi neyse gidip onu alıp burada gelen misafirlerime onu uyguluyorum. Kalıcı makyaj yaptırdıktan sonra mutlaka güneşten korumaları gerekiyor. Eğer yaz aylarında kalıcı makyaj yaptırıyorlarsa şapkasız veya güneş gözlüksüz, güneş koruyucusuz çıkmamaları gerekiyor. Çünkü biraz önce de bahsettiğim gibi cildin yenilenme evresi oluyor. Neticede biz oraya iğneyle bir işlem yapıyoruz. Bu da tabii ki bir küçük yaralanma da diyebiliriz buna. Hani onun da bir iyileşme süreci oluyor. Elimize bir şey battığı zaman bile hani onun bir iyileşme evresi oluyor, takdir edersiniz ki. O yüzden kalıcı makyaj sonrası bakım çok önemli.